Herkese merhaba. Mutantik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Semih. Burası da benim laboratuvarım. Burada genetik mühendisliğinin detaylarını ve bir canlının genini nasıl değiştirebileceğimizi öğreneceğiz. Ve genini değiştireceğimiz ilk canlı da Escherichia coli isimli bir bakteri. Normalde beyaz görünen bakteri kolonileri genetiğini değiştirdikten sonra GFP yani Green Fluorescence proteini üretecek ve UV ışık altında parıldamaya başlayacak. İşlem birkaç adımdan oluşuyor. Önce E. coli bakterisi bir kültür ortamında çoğaltılır ve binlerce bakteri içeren koloniler oluşur. Büyüyen koloniler içinde plazmit denilen bir çeşit DNA ve kalsiyum klorür içeren bir çözelti yatılır. Çözelti önce 42 derecede hemen sonra 4 derecede bekletilerek ısı şokuna maruz bırakılır. Bakteriler teoride bu işlemlerden sonra plazmit DNA'sını kendi içerisine alıyorlar. Plazmit DNA'sı GFP proteini sentezlenmesini sağlayan genetik kodu içeriyor. Kalsiyum artı 2 iyonları da plazmit DNA'sı negatif yüküyle bağ yaparak onun hücre içine girmesini kolaylaştırıyor. Hücrenin kendi içerisinde bulunan enzimler de DNA'yı okuyup GFP proteinini sentezliyor. İsterseniz bu işlem nasıl oluyor birazcık daha derinden inceleyelim. Bu GFP proteini. Üzerine gelen UV dalga boyundaki ışığı yeşil ışık olarak yansıtıyor ve parıldıyor. Japon kimyager Osamu Shimomura 1962 yılında bu proteini deniz anasından izole etti. Ve bu çalışması sayesinde tam 46 yıl sonra 2008'de Nobel Kimya Ödülünü kazandı. 1994'te GFP sentezleyen gen dizilim bulundu ve E. coli bakterisine kullanılandı. Bugün yapacağımız deney de 1994'te yapılan deneyin aynısı. 94'ten bu yana çok zaman geçti. Bu süre içinde farklı renkleri yansıtan, farklı floresan proteinleri bulundu. Hatta bu proteinler fare, köpek, bitki gibi canlılarda parlamalarını sağlamak için üretildi. Peki E. coli bakterisine attığımız DNA parçası nasıl oldu da bu GFP proteini üretti? Bunun için biraz daha derine inmemiz lazım. DNA yani açık adıyla deoksiribonükleik asit genetik kodu içeren uzun bir moleküldür. Yemek tarifleri kitabında her yemeğin yapımı için yönergelerin yer alması gibi DNA'da da ait olduğu organizmanın yaşaması ve soyunu devam ettirmesi için gereken tüm proteinlerin yapılış tarifi bulunur. DNA'nın yapı taşı olan adenin, timin, guanin ve sitozin bazlarını bu kitabın harfleri gibi düşünebiliriz. RNA'larda ise DNA'dan farklı olarak timin yerine urasil bazı bulunur. Harfler anlamlı olacak şekilde yan yana geliyor ve genetik bilgi kodlanmış oluyor. Bizim E. coli bakterisinin DNA'sı her sayfada 1000 harf olacak şekilde 4000 sayfalık bir kitap yapar. DNA'dan protein sentezinin ilk aşamasında DNA polimeraz enzimi DNA'yı okur ve tek zincirli mesajcı RNA, kısaca mRNA'yı sentezler. Ribozom organeli mRNA'yı okuyarak proteinin yapı taşı olan amino asitleri birbirine bağlar. Tüm doğada insanlardan virüse, böceklerden bitkiye protein yapımında sadece 20 farklı amino asit kullanılır. Bazıları hidrofobik yani suyu sevmeyen özellikte, bazıları pozitif, bazıları negatif yüklü, bazıları da polar apolar özellikte. Bu 20 amino asit farklı düzenlerde birleşerek kanımızda oksijen taşıyan hemoglobini, saçımızdaki, tırnağımızdaki ve bir gergedanın boynuzundaki keratini, hücre içindeki tepkimeleri düzenleyen enzimleri, kısaca her canlının yapısında bulunan proteinleri oluşturur. Bu DNA kitaplarında her bir kelime kodon denilen 3 harften oluşuyor. Ribozom organeli DNA'dan sentezlenen mRNA'daki kodonları sırasıyla okumaya başlar. Bir de amino asitleri taşıyan taşıyıcı RNA, kısaca tRNA'lar var. tRNA'nın antikodon bölgesiyle mRNA'daki kodon kısmı eşleşiyor. Ribozom da amino asit tRNA'dan koparıyor ve zincir gibi diğer amino asitlere bağlıyor. Bu tablo her şeyi açıklıyor aslında. mRNA'da GAA kodunu varsa glutamin amino asidi, CAC varsa histidin amino asidi zinciri ekleniyor. Lösini kodlayan 6 farklı kodon varken metionini kodlayan sadece bir tane kodon var. 3 tane stop kodonu var. Bu kodonlar protein sentezinin tamamlandığını, daha eklenecek amino asit olmadığı sinyalini verir. Her mRNA metionin amino asidine karşılık gelen AUG kodonuyla başlar. AUG kodonuna karşılık UAC antikodonuna sahip tRNA metionin amino asidini taşır. GFP proteininde ikinci amino asit arginindir. mRNA'da arginin amino asidine karşılık CGU kodonu bulunur. Bu kodona karşılık gelen GCA antikodonun sahip ve arginin amino asidini taşıyan tRNA ribozoma gelir. Amino asitler protein sentezini durduran stop kodunu okunana kadar ucuca eklenmeye devam eder. Amino asitler belli bir düzenle katlanır ve tada hücremizde yepyeni bir protein oluştu. Plazmitler doğada bakterilerin antibiyotiğe karşı direnç geliştirmesinde rol oynar. Hücrenin kendi DNA'sından tek farkı iki ucunun birleşik halkasal yapıda olması.
Biyoteknolojik yöntemlerle bu plazmitlere istenilen proteinin gen dizilimi eklenebilir. Kullanım amacına göre plazmitler farklılık gösterir. Bu, deneyde kullandığımız plazmit. Bu kısım origin of replication yani replikasyon başlangıç bölgesi. Plazmitler hücre içinde kopyalanması istenildiği zaman kopyalama bu bölgeden başlıyor. Bu kısımda GFP'nin sentezlendiği kısım. Gördüğünüz gibi ilk aminoasit metiyonin ve karşılığında ATG var. Sonra arginin ve CGT. Sonuna geldiğimizde stop kodunu var. Bakın TAA. Bu kısımda ise kanamisin antibiyotiğine karşı bakteriye direnç sağlayan gen var. Bakın bunun da ilk aminoasidi metiyonin ve kodunu ATG. En sonunda stop kodunu TGA var. Proteinin nasıl sentezlendiğini öğrendiysek şimdi deneye geçebiliriz. Deney için gerekli malzemeler E. coli bakterisi, GFP plazmidi, Petri kapları, LB agar, kanamisin antibiyotiği, beher glass, otomatik pipet, inokülasyon çubuğu, bir çift eldiven, santrifüj tüpleri, transformasyon çözeltisi, mavi ışık, UV ışık filtresi ve steril su. Öncelikle bakterilerin büyüyeceği kültür ortamı hazırlanır. LB agar bakterinin ihtiyaç duyacağı besinleri içeren bir toz. 1 litrede 35 gram oranında LB agar tartılır ve su ile beraber beher gıdası dökülür. Beher mikrodalgada kaynatılarak LB agar su içinde çözünür. Bu sıvı Petri kaplarına dökülür ve soyup jel kıvamına gelene kadar beklenir. E. coli bakterisi Petri kaplarına aşılanır ve ardından büyümesi için 37 dereceye ayarlı inkübatörde koloniler oluşana kadar bekletilir. Oluşan koloniler inokülasyon çubuğu ile toplanır ve 100 mikrolitrelik transformasyon çözeltisi içeren santrifüj tüplerine aktarılır. Bu aşamada bakteriyi saklamak ve ileriki deneylerde kullanmak için %50, %25 ve %15 oranında gliserin çözeltisine bakterilere aktardım. Gliserin suyun kristalleşmesini önleyerek buzlukta saklayacağım bakterinin yapısının bozulmasını engelliyor. Transformasyon çözeltisinin içinde kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonları var. Bu iyonlar plazmit DNA'sının negatif yüküyle bağ yaparak plazmidin hücre içine girmesini sağlar. Plazmidin olduğu tüpe 50 mikrolitre su eklenir. Ardından plazmit transformasyon çözeltisine aktarılır. Çözelti önce 4 santigrat derecede 30 dakika, sonra 42 derecede 90 saniye, ardından 4 santigrat derecede 90 saniye bekletilir. Isı şoku denilen bu işlemde bakteriler plazmit DNA'sını kendi içerisine alıyorlar. Bu işlemden sonra bakteriler sıvı beslerine aktarılır ve 1-2 saat boyunca dinlenmeleri, rahatlamaları sağlanır. Rahatlayan bakteriler tekrar Petri kaplarına aktarılır. Ancak bu sefer ortamda kanamisin antibiyotiği de var. Plazmidimizdeki antibiyotik direnç genini hatırlıyor musunuz? Antibiyotik plazmit DNA'sının içerisine almayan bakterileri öldürürken genetiği değişen bakteriler yaşamaya devam eder. Genetiği değişen bakteri kültürleri tekrardan inkübatörde 37 derecede bekletilir. 1-2 gün büyümeleri ve çoğalmaları sağlanır. Ama tüm bu işlemlerden sonra deneyi başarısızlıkla sonuçlandırdım. Aslında deneyi 2 kere yaptım. İlkinde transformasyon aşamasında bir yanlışlık yaptığımı düşünüyordum. Isı şokunu doğru düzgün yapamadım. Buzda yeteri kadar bekletemedim. Petri kabında büyüyen bakteriler oldu ama bu bakteriler parlamıyordu. Sanırım genetiğini değiştiremediğim bakteriler antibiyotikli ortama bir şekilde adaptasyon sağladı ve buna antibiyotiğe dirençli hale geldi. İkinci kez yaptığımda da Petri kabını deneyi bittikten sonra Petri kabına inkübatöre koydum. Ve inkübatör ertesi gün baktığımda bozuldu. Bakteriler bir süre büyüdü ama sonra yeterli sıcaklıkta tutamadığım için öldü bakterilerim. Aslında 3 tüp plazmidim vardı. Bu 3. tüp plazmidimi de deney yaparken transformasyon stok çözeltime döktüm. Ve bunun sonucunda hem stok çözeltim hem de plazmidim gitti. Bayağı bir hata yaptım anlayacağınız ama hataya neden olan şeyleri öğrendikçe ve bunları bir daha yapmaya çalıştıkça hata yapmak o kadar da kötü bir şey olmuyor. Ben de yeni başladım. Öğrene devam edeceğim. Umarım bundan sonraki deney videoları başarıyla sonuçlanır. Başarılı deney videolarıyla karşınızda olurum. Fakat bu videoları yapmak uzun ve zahmetli bir iş. Eğer videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız bu beni daha çok motive eder. Daha çok motive oldukça daha hızlı yaparım videoları. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.